Kanalımızı ilk açtığımız yıllarda Vespa'nın GTS 150 modelinin incelemesini yapmıştım. Olumlu olumsuz özelliklerini anlatmıştım. 300'lük modeli de var biliyordum ama hani merak ediyordum ama henüz testini yapma şansına ulaşamamıştım. Yakın zamanda elime 300'lük bu versiyonu geçince hem merakımı gidereyim istedim hem de kış geliyor ya hani skuterların iş yapacağı bir döneme girdik ya hem de merak edenler için faydalı olur diye düşündüm. O yüzden hazırsanız bu bölümdeki konum Vespa GTS Super Sport 300. Üretim tarihi ta 2. Dünya Savaşı yıllarına dayanıyor. Baba Enrico Piaggio oğlunun ilk defa bu prototipi ürettiğini gördüğünde diyor ki bu ne lan diyor. Eşek arısına benziyor lan bu diyor. Nasıl bir scooter ürettin, nasıl bir mobilet ürettin diyor. Oğlu da diyor ki madem öyle baba adını da eşek arısı anlamına gelen Vespa koyuyor. Vespa koyuyor ama marka Vespa değil ki, marka Piaggio. Piaggio Vespa aslında. Ama hiç kimse sadece Türkiye'de değil dünyada da öyle hiç kimse Piaggio Vespa demiyor. Herkes Vespa olarak biliyor. Yani kendi markasının bile önüne geçmeyi başarmış bir markadan bahsediyoruz. Böyle bir hikayeden bahsediyoruz. Vespa'yı Vespa yapan özelliklerin en başında gelen şeylerden bir tanesi zaten bu tasarımı. Bu eşek arısı tasarımını ilk üretildiği prototipinden bugüne kadar koruyor. Korumayı başarıyor. Korumayı başarmasını bırakın. Bu zamana kadar bu tarzda bu sınıfta üretim yapan bütün markalar bu modeli taklit ediyor. Hemen hemen bütün markalar bu modeli taklit ediyor. Şey gibi düşünün hani Selpak mendil. Selpak der herkes ama aslında kağıt mendildir. Selpak bir markadır. Veya jilet gibi düşünün. Herkes jilet der ama onun adı tıraş bıçağıdır. Jilet aslında onun bir markasıdır. Bu sınıfta da Vespa abi. Vespa yani herkes Vespa der ama bir sürü markası vardır. Vespa bu sınıfa damgasını vurmuş çok güzel bir hikayesi olan bir scooter. Şimdi tabii kendine has özellikleri var. Vespa'nın bu kadar çok etkin olmasını, dünyada 15 milyon adetlere yakın satış rakamlarına ulaşmasının, bu tasarımı herkesin taklit etmesinin aslında bir sebebi, bir temeli var. Çünkü kullanımı çok farklı. Diğer skuterlardan, kendi taklitleri de dair, kendi sınıfındaki diğer skuterlardan farklı bir hissiyat veriyor. Bunun temel birinci sebebi şu. Yekpare şasi kullanması olması. Yani şu görmüş olduğunuz, dışarıdan görmüş olduğunuz şu kalıbın içerisine yerleştirilmiş olan bir motor bloğundan ibaret aslında scooter. Yani içinde hani o çelik boru şasiler, elmas, diamond şasiler, bilmem ne şasiler falan öyle bir şasi sistemi yok. Görmüş olduğunuz şu sistem, şu kalıp üretiliyor. Bu kalıbın içerisine yerleştirilmiş bir motor bloğu teknolojisi var. Dolayısıyla bu sürüşünü farklı kılan temel etmenlerden bir tanesi. İkincisi ise önde görmüş olduğunuz tek maşa. Orada bir çatal yok. Tek maşalı bir sistemle bir sönümleme yapıyor. Önden tek maşalı olması da sürüş hissiyatı olarak farklı bir sürüş hissiyatının kazanmasına sebep oluyor. İncelemesini yaptığım bu model benim 300'lük versiyonu. Bir 150'lik versiyonu var. Geçtiğimiz yıllarda 250'lik versiyonu vardı ki o artık üretilmiyor. GTS versiyonlarından bahsediyorum bakın. Bu da 300'lük versiyonu. Yani yeni başlayan bir adam 150'li ile başlıyor. Diyor ki 150'liğin beygiri 15 beygir 14 Nm kadar tork üretiyor. Tamam güzel ben bununla başladım öğrendim çok güzeldi ya azıcık daha güçlü olsun diyor. Veya yüksek hacimli bir motor sahibi olan bir adam hani şehir içerisinde kullanmak üzere kışın hani zamanını geçirmek üzere bir scooter arıyor ve hani Vespa tarzında sevdi beğendi parası da var. Gidip 150 kaldığında ondan memnun kalmaz. Çünkü hani 15 beygirlik bir gücü var 150'lik scooter'da 14 Nm kadar tork üretiyor. Aslında başarılı. Ama ve lakin biraz daha güçlü bir scooter ister. İşte 300'lük versiyonu onun için üretilmiş bir versiyonu. Şu anda yokuş yukarı tapagaz gidiyorum. 110 km hızlarla çıkıyorum yokuşu. Yani dolayısıyla ideal bulduğu son hızını 110'lar diyebiliriz. 100'leri 110'ları ideal buluyor. Fakat biraz daha böyle meyil aşağı geldiğinizde yine hep tapagazım bu arada. Hiç gazı kesmedim. 130'ları biraz geçiyor. Hani 135 diyelim. 140'ı buldurabilecek miyim merak ediyorum. Böyle biraz saçma sapan hareketler yapıyorum farkındayım ama yani 135'leri falan buldurdum. 140'a dayayamadım. 150'lik Vespa'da 90'lar, 95'ler, 100'ler idealken bunda 110'lar, 120'ler ideal. Zorladığınızda da 135, 140'ları bulabiliyor. Aradaki en bariz, en net farkı bu. Mesela satın aldığınızda ABS'li ve ASR sistemiyle birlikte geliyor. Böyle bir teknolojik donanımı var içerisinde.
ABS zaten Euro 4 normları gereği zorunlu. Bir de ASR, hani bizim traction control olarak bildiğimiz, motorun arka tekerine gelen gücü kontrol eden bir sistem, ASR sistemi. Hani patinaj yapmasını önleyen, gücü aşağıya çekilen bir sistem. İsterseniz kapatabiliyorsunuz. Bunun yanında önde bir torpido gözüyle geliyor ki oraya açtığınızda cep telefonunuzu, defterinizi, kitabınızı, paralarınızı, cüzdanınızı oraya koyabiliyorsunuz. Kontak anahtarını bastırdığınızda açılıyor. Böyle bir özelliği var. Açtığınızda da içine telefonunuzu şarj edebilin diye bir tane USB çıkışı var. Bunun yanında o gözün hemen üstünde bir tane şey var. Çanta taşıma kancası var ki hani şehir için üretilmiş skuterlar ya bunlar. Pazara giderken, çarşıya giderken veya işe giderken laptopunuzu asmaya, çantanızı asmaya çanta kancası standart olarak geliyor. Sel altı bir tane düğmeyle açılıyor. Önde bulunan bir tane düğmeyle açılıyor. Sel altını açtığınızda bir tane full face kaskı almıyor. Yarım kask alabilir. Küçük de böyle eldiveninizi falan alabilir. Böyle bir özelliği var. Bunun yanında göstergesini açtığınızda da Trip 1 ve Trip 2 verileriniz var. Bu kadar. Başka bir veri yok. Yani total kilometre, Trip 1, Trip 2 saati gösteriyor. Var olan yakıtınızı gösteriyor ve yaptığınız hızı gösteriyor. Bu kadar. Hani devir saati bile yok. O derece. Çok sade, çok böyle hiç kafa karıştırmayacak, şehirde kullanırken ihtiyaçlara cevap verecek özellikleri barındıran içinde özellikleri ve donanımları var. Ama şöyle de bir özelliği var. Abi Vespa'lar şu ana kadar benim gördüğüm en çok aksesuar ağına sahip, en çok aksesuara sahip modeller. Yani bir Vespa aldığınızda sürekli aksesuar alabilirsiniz. Bu işi seven adam. Sürekli yani öne cam, kısa cam, spor cam, uzun camdan tutun. Aynalarından, manetlerinden, denge topuzlarından, frenlerinden, egzozundan, yağ göstergesinden yani hava basıncı, lastik hava basıncı göster her şeyine kadar dünyada çok fazla aksesuarı olan, dolayısıyla böyle bir scooter alıp da böyle uğraşmak isteyen, böyle aksesuarlarla kendini şımartmak isteyen, canı sıkıldığında böyle değişik bir aksesuar takayım isteyen, değişik stickerlar yapayım isteyen adama çok güzel hitap eden, çok böyle oynamaya çok güzel gelen bir model. Arkamda görmüş olduğunuz gibi GTS 300'ün bütün versiyonlarını size göstermek üzere İstinye'deki Trend Moto mağazasına geldim. Şöyle yaklaştırayım, göstereyim. Şurada 4 tane model görüyorsunuz. Aslında burada olmayan 5. bir model var. 2019 model GTS Supertech modeli gelmiş, satılmış, tükenmiş. Ellerinde olmadığı için var olanları size göstereceğim. Şu baştan başlayayım kırmızıyla. Şimdi bu GTS Super modeli. Farkı şu. Benim test ettiğim modelden farkı şu. Parlak bir rengi var, böyle görüyorsunuz. Renkler parlak. Sele dizaynı biraz farklı. Ve jantın etrafında şöyle bir çerçeve var. GTS Super Sport'un farkı ise mat renkli olması. Yani herhangi bir renk olabilir bu ama mat rengi kullanıyor olması. Selesi farklı bir dizaynla dizayn edilmiş. Jantları da çerçevesi yok. Tamamen siyah jantlı. Hemen yanında da GTS 300'ün yat versiyonu var. Hani yat, marin için üretilmiş olan versiyonu. Selesi biraz daha farklı. Arkada bir demir var, sele demiri var. Bunun yanında da renkler böyle hani beyaz renkte, hani gemicilerin, denizcilerin rengini anımsatan bir renk var. Jantı ise GTS Super'in jantıyla aynı. Aradaki farkları böyle. Hemen yanında ise GTV 300 versiyonu var. Aslında Vespa'nın böyle en elit, en seçkin versiyonu. Bunun her şeyi farklı. Yani rengi de farklı, tasarımı da farklı. Şöyle şu tarafa geçeyim, göstereyim. Şimdi bunun gidonu da farklı, gidon takozları da farklı, gösterge paneli farklı, gösterge panelinin konumlanmış olduğu şu alan farklı, renkleri farklı. Bunun haricinde motor, üzerindeki motor aynı ama çok özel bir seri. Neden? Bir de şu öndeki farı da göstereyim. O da çok önemli. Şu farın yerleşimi de farklı. Normalde diğerlerinde böyle üst taraftayken farlar, bunda önde konumlanmış. Bu Sea Journey diye geçiyor. Sea Journey Vespa'nın düzenlemiş olduğu bir yarış organizasyonuymuş ve orada derece elde eden bir modeli olduğu için 6 numarayla o dereceyi elde ettiği için bu 6 numarası üzerinde standart olarak geliyor. Yani en özel serisi GTV 300 Sea Journey, GTS 300 Super, GTS 300 Yacht, GTS 300 Super Sport, GTV 300. Hemen solda da 1953 yılında üretilmiş olan bir Vespa'yı görüyorsunuz ki hani 1940'lı yıllarda, 46'lı yıllarda başlıyor. Bu 2 zamanlı hava soğutmalı bir versiyonu. Burada restore edilmiş bir versiyonu var. Şöyle gösteremedim. Bunda da aynı şekilde far böyle önde. Renkler falan müthiş ama elden vitesli. Şu vitesini göstereyim. Debriyajı sıkıyorsunuz. Şöyle. Buradan 3 vitesli olduğu söyleniyor. Böyle bir versiyonu. Şimdi
En önemli şey burada şu. Hepsinde farkındaysanız halojen farlar var. 2019 yılında gelecek olan versiyonlarında artık LED farlı olacakmış. Yani şuradaki Primavera 150'de olduğu gibi LED farlı bir versiyonu gelecekmiş hepsinde. Fakat şu gösterge panelini özellikle göstereyim. Böyle sinema filmi gibi açılıyor. Bu gösterge paneli sadece GTS SuperTech versiyonunda olacakmış. Yani 2019 yılında gelecek olan bu versiyonlardan birini almak istiyorsanız ve gösterge paneli dijital olsun istiyorsanız GTS 300 SuperTech versiyonunu tercih edeceksiniz. LED far ise 2019 yılında hepsinde var olan bir sistem haline gelecek. Sonuç olarak toparladığımda çok özel bir skuter. Kendi sınıfına adını vermiş bir skuter. Hiçbir zaman değerin düşmeyen bir skuter. Yani satın aldığınızda 3 gün sonra sattığınızda aynı fiyattan satabileceğiniz, hatta bir süre bekleyip sattığınızda daha fazla rakamlara satabileceğiniz, yani altın gibi değer kaybetmeyen bir skuter Vespa. Ama ve lakin eksikliklerini de mutlaka anlatmamız lazım. O yüzden eksiler bölümüne geçelim. İtalya'da bu EICMA fuarına gittiğimizde 4 kişi bir hamburgerciye gittik. 4 hamburger yedik. Yanında da işte içmeye bir şeyler falan aldık. 108 euro tuttu. Bakın 108 euro. Ne ediyor? Hani oranın parasıyla 108 lira. Bizim paramızla 700 lira verdik. 700 lira. Onların parasıyla 108 euro olan 4 tane hamburgere 700 lira para verdik. Yani buradan neyi anlatmaya çalışıyorum? Scooter pahalı değil. Türkiye'de motorlar pahalı değil. Biz fakiriz abi. Ne yazık ki biz fakiriz. Bizim alım gücümüz çok zayıf. Biz 3. dünya ülkesiyiz. Biz çok geri kalmış bir ülkeyiz. Avrupa şartlarının çok gerisindeyiz. O yüzden evet pahalı. Pahalı ama yapacak bir şey yok. Türkiye'de ucuz olan hiçbir motor yok maalesef. Büyük ihtimalle izleyenler şöyle diyecektir. Abi ben X-Max 250 ile işte 150 yapıyorum. İşte X-Max 300 ile 160-170 yapıyorum. Yani bu biraz az değil mi diyeceklerdir ama hani kendi sınıfında ayrı bir model olarak değerlendirdiğimiz için bunu normal karşılıyoruz. Vespa mühendisleri de, Piaggio mühendisleri de bunu düşük bulanlar için GTS HPE isminde yeni bir motor teknolojisi ürettiler 2019 yılında. Türkiye'de de geldi ve satıldı o. Şu anda hatta mağazalarda yok. İşte 24 beygire çıkarmışlar, 25 Nm torka çıkarmışlar yeni motor teknolojisini. Dolayısıyla evet yani kağıt üzerindeki veriler olarak düşük ama hani kullanıma başladığınızda bu motorun özel bir hissiyat olduğunu düşündüğünüzde, kısa aks aralığını, küçük teker çaplarını düşündüğünüzde normal diyorsunuz. Yani onları aramıyorsunuz. Yani bu motor zaten 150 yapmasın abi. Bu motor yapmasın. Yaparsa tehlikeli olur. Üzerindeki kullanıcıyı riske atmak olur. O yüzden böyle değerlendiriyor. Evet veriler düşük. Birçok muadiliyle kıyasladığımızda kağıt üzerinde düşük ama kullanım hissiyatına ve kullanım amacına baktığımızda problem yok. Evet. Yavaş bastığım halde böyle. Yavaş bastığı halde buradan fışkırdı. Buralar benzin oldu. İlk aldığımda şuralara falan her tarafı benzin yaptık abi. Öyle bir fışkırdı ki. Aynen o demek ki kademe 2'ye aldı. Aynen. Biriyle sıfırın arasında bastım abi. Aynen. Ya en büyük eksisi bu. Benzin deposu şurada bir yerde. Buraya hortumla oraya gidiyor. O yüzden burasında bir kıvrım var. Yakıt dolmaya başladığında buradan fışkırıyor. Her tarafı benzin yapıyor. Eğer dikkatli koyan bir pompacı yoksa. En büyük eksilerinden bir tanesi bu. Bir başka eksi yönü ise bence sele altı hacmi. Çünkü 79 santimetrelik bir sele yüksekliği var. Hani yüksek bir sele olmasına rağmen, alçak olmamasına rağmen hani sele altı hacmi küçük. Tabii motor boyut olarak küçük olduğu için, aks aralığı da dar olduğu için tabii ki ondan dolayı küçük ama full face kask sığdıramıyorsunuz. Yani bu motoru alan adam yarım kask kullansın demişler. Hani biz hep şeyi tavsiye ediyoruz ya, ister yeni başla ister profesyonel ol. Yarım kaskı hani pek tavsiye etmiyoruz. Çünkü çene bölgesinden çok fazla kaza sırasında darbe alındığını bildiğimiz için hep full face kask tavsiye ediyoruz. Fakat sele altı bunu almıyor. Bu açıdan bence bu eksiklik olarak değerlendirilebilir ama işte çanta demiri alarak, arkaya top case, orijinal top case takarak, işte önde işte bunun demirleri falan var özel. Onları alarak bu eksiklik giderilebilir. İşte touring versiyonları falan var, giderilebilir. Dolayısıyla sele altı eksiklik ama giderilebilmesi açısından bakıldığında eksiklik olarak değerlendiremem. Gösterge paneline baktığınızda böyle dijital bir gösterge paneli değil. Yıl olmuş 2019. Hala böyle analog saatli. Altta dijital olarak trip 1, trip 2 verilerini veren
standart böyle çok böyle çağdaş bir gösterge paneli değil. Veya işte selektör tuşunuz yok. Veya dörtlü tuşunuz yok. Veya ne bileyim abi yani diğer skuturlarda alışmış olduğunuz birçok şeyi bu skuturda bulamıyorsunuz. Ben bunu Vespa kullanıcılarına sorduğumda, mesela gösterge panelini sorduğumda, abi hani 2019 yılında dünya para veriyorsun, bunu alıyorsun. Hani böyle bir gösterge paneli kötü değil mi diye sorduğumda, yo diyor, bu beni götürüp getiriyor abi, ne gerek var diyor. Bu gayet güzel diyorlar mesela. Hani Vespa tutkunları hakikaten bunu çok seviyor. O yüzden hala Vespa böyle dijital gösterge paneli getirmiyor ki. Sadece bir versiyonunu ekledi 2019 yılında. O versiyonu haricinde gösterge paneli bu standartlarda. Eksiklik demeyeyim bu sayacağım şeye ama yine de hani olsaydı daha iyi olurdu dediğim bir yönü daha var. Teker çapları. Hani 12 inç ya, önde arkada 12 inç, hakikaten küçük. Dolayısıyla hem viraj yatarken, ki viraj motoru değil bu, hem dengeli kullanayım derken hem de hakimiyet konusunda böyle bazen sıkıntı yaratabiliyor. Bir de hani süspansiyon sistemi çok iyi. Hani önde tek maşa falan demiştim. Arkada da keza öyle güzel, yumuşak, böyle şehir için tasarlanmış bir süspansiyonu var ama tabii birçok muadiline göre böyle tırtıklı kasisli alanlarda girdiğinizde onlar kadar böyle sesinizi böyle titretecek kadar kötü bir süspansiyonu yok ama lastik teker çapından kaybediyor. Hani 13 olsaymış, ön arka 13 olsaymış veya 14 olsaymış çok çok daha başarılı, çok çok daha kıvrak, hakikaten çok daha sevilecek bir skuter olurmuş diye düşündürüyor bana. O yüzden lastik teker çaplarının 12 olması bana göre bir eksiklik. Onu orada belirteyim istedim. Sonuç olarak şöyle toparlayayım. Abi İtalyanlar bu işi harbi biliyor. Bak harbi biliyorlar. Yani motor üretirken de hani yüksek hacimli motorlarda da, orta segmentte de, skuter segmentinde de dikkat edin. Her üretmiş olduğu marka modeli dünyada diğer marka modellere hep böyle örnek olacak özelliklerde üretiyorlar. Yani mutlaka bir özel bir yanı var. İşte Vespa, işte özelliklerini anlattım. Özel bir skuter. Taklit edenler, hani bu sınıfta bir skuter çıkaranlar bu tasarımı, bu tarzı, bu özellikleri taklit ediyorlar. İşte motor bölümüne geldiğimizde, yüksek hacimli motosikletlere geldiğimizde keza öyle. Mutlaka bir şeyler koyuyorlar ki özel olalım, farklı olalım, taklit edilelim abi. Bizi taklit etsinler istiyorlar adamlar resmen. Dolayısıyla kendi sınıfında değerlendirdiğimizde diğer 250'lik 300'lük sınıf muadillerin teknik özellikleriyle kıyaslamazsanız çok özel bir skuter. Özel olmak isteyen, elit olmak isteyen, cool olmak isteyen, seçkin olmak isteyen adamların tercih ettiği bir skuter. Ne diyelim, çok güzel bir skuter. Ben de kaç gündür kullanıyorum. Yani böyle şehir içerisinde falan kullanırken hakikaten insana keyif veriyor abi. Öyle özetleyeyim yani. Hakikaten kullanımı çok keyifli, çok pratik. Harbi üretim amacına çok iyi uyan bir skuter. Almak isteyenlere, düşünenlere, aklında olanlara böylelikle inşallah hani anlatabilmişimdir özelliklerini diyeyim. Beğenip abone olmayı unutmayın. Başka bir bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.